Sadece bakarak evrenin gerçekliğini değiştirebilir misiniz? Kuantum mekaniği size evet diyor gibi görünse de aslında fena halde yanılıyoruz. Evrenin sizin ona bakıp bakmamanızdan bağımsız olarak orada olduğunu düşünürsünüz. Ay, siz arkanızı döndüğünüzde de gökyüzündedir. Klasik fizik bize tam olarak bunu söyler. Ancak mikroskobik dünyaya, kuantum mekaniğinin tuhaf diyarına indiğimizde sağduyu adeta buharlaşıp kaybolur. Bu diyarın kapılarını aralayan ve gerçeklik algımızı kökünden sarsan o meşhur anahtarı hepimiz duymuşuzdur. Çift yarık deneyi. Bu deney, kuantum mekaniğinin en büyüleyici ve üzerinde en çok tartışılan konularından birine işaret ediyor. Peki bu deneydeki gözlemci gerçekten kimdir? Gerçekliği bakışlarımızla değiştirebilecek kadar özel miyiz? İnternette sıkça karşılaşılan bir cümle vardır. Kuantum fiziği kanıtladı ki insan bilinci gerçekliği şekillendiriyor. Bu, insanı yüceltmek için harika bir hikaye olsa da bilimsel literatürde sıklıkla karşılaşılan popüler bir yanılgıdır. Kuantum mekaniğinde gözlemci, bilinçli bir insan, ruh veya zihin anlamına gelmez. Popüler kültürde insan bilinci baktığı an gerçekliği değiştiriyor şeklinde romantize edilse de fizikte gözlem kelimesi bir ölçüm yapmak anlamına gelir. Yani bir makinenin, dedektörün veya çevresel bir faktörün parçacıkla fiziksel etkileşime girmesidir. Kuantum dünyasının en garip kuralı süperpozisyondur. Bir elektron ölçülmediği sürece dalga gibi davranır. Ancak çift yarık deneyinde sisteme bir dedektör yerleştirildiğinde bu dedektör ölçüm yapmak için elektronla veya fotonla enerji alışverişinde bulunur. İşte bu fiziksel temas kuantum dekoherans adı verilen bir sürece yol açarak parçacığın süperpozisyon durumunu bozar ve klasik bir parçacık gibi davranmasına neden olur. Gerçekliği değiştiren şey insan bilinci değil, bilgi elde etmek için yapılan fiziksel ölçümün kendisidir. Fizikçi Wojciech Zurek'in çalışmaları cihazın sistemle etkileşime girdiğinde dalga fonksiyonunun nasıl çöktüğünü bilgi teorisiyle kusursuzca açıklar. Richard Feynman'ın ünlü düşünce deneyi 2013'te Bach ve ekibi tarafından elektronların tek tek gönderildiği modern teknolojiyle gerçekleştirildi. Bu çalışma, gözlemin eksikliği ile varlığı arasındaki farkı net bir şekilde gösterdi. Peki dedektör dalga doğasını neden yok eder? İşte burada Englert eşitsizliği devreye giriyor. Bu çalışma, gözlemcinin parçacığın hangi yarıktan geçtiğine dair edindiği bilgi düzeyi ile dalga deseninin görünürlüğü arasındaki ilişkiyi formüle eder. Ölçüm aracılığıyla evrenden koparılan bilgi miktarı, sistemin kuantum doğasını birebir oranla yok eder. Evrenden bilgiyi çekip alırsanız, o sihirli dalga doğasını kaybedersiniz. Tüm bunlar yeterince kafa karıştırıcı değilmiş gibi, işler kuantum silgisi ve gecikmiş seçim deneyinde daha da tuhaflaşır. Bilgiyi alıp sonra silersek ne olur? Bu meşhur deney, bir fotonun izlediği yol bilgisi kaydedilip daha sonra silindiğinde, dalga formunun geriye dönük olarak yeniden ortaya çıkabildiğini deneysel olarak kanıtlar. Parçacık, dedektörden geçtikten sonra bile eğer siz o bilgiyi kalıcı bir hafızaya yazmadan silerseniz, geçmişe gidip başından beri dalga gibi davrandığını gösteren deseni yeniden oluşturur. Bu, kuantum mekaniğindeki ölçüm problemini anlamak için tam bir mihenk taşıdır. Çift yarık deneyi bize insanın evrenin merkezinde oturduğunu söylemez. Aksine evrenin son derece hassas ve bilgi temelli bir yapı olduğunu gösterir. Gerçekliği değiştiren bakışlarımız değil, o gerçeklikten kopardığımız veridir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Evren, biz onu kaydetmediğimiz sürece sadece bir olasılıklar okyanusu mu?